Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok farklı bir modelle geldim. Hem boyunluk olarak kullanabileceğiniz hem de saç bandından daha kalın, böyle bone desem daha yeridir olarak kullanabileceğiniz harika bir model. Çok fazla istek geldi. Instagram'da, TikTok'ta görmüşsünüzdür. Böyle bana hep ekran resmini alıp attılar takipçilerim. Onu çalışacağım inşallah bugün. Çocuklarınıza yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Çünkü büyüklerin de kullandığını gördüğüm bana gelen resimlerde. İp olarak kalın bir ip kullanacağım arkadaşlar. Böyle ben metre olarak vereyim. 100 gram, 180 metre kalın bir ip kullanacağım. 4 numara şişle öreceğim. Siz de kalın ip tercih ederseniz güzel olur diye düşünüyorum. Ama ince iple örecekseniz arkadaşlar benden 2 sıra daha fazla örün diye tavsiye ederim. Evet, hemen yapımına geçelim. Beraber öreceğiz. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 11 ilmek atarak başlayacağız. O yüzden ipimi kısa katladım. Dediğim gibi 4 numara şişle öreceğim. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek attım. Burada iki ipimi birbirine bağlayayım. Burası ense kısmı olacak. Enseden başlayacağız. Önlere doğru genişleyecek. Evet. Haroşa örüyorum. Haroşayı ben önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. Şöyle. Evet, düz örerek. Sıkı yapmışım biraz. Evet. Son ilmeğimi de ördüm, çevirdim. İpimi kendime doğru aldım. Çıkışta ördüğüm için ön yüzde örmeyeceğim. Şöyle iki defa bükerseniz kenara daha düzgün oluyor. Onu da söyleyeyim. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, çıkışta son ilmeğimi ördüm. Çevirdim. Girişte ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle çevirirseniz kenarı daha düzgün oluyor. Evet, haroşa örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 8 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonra artırmaya geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 2 sıra haroşamız oluştu bile. 8'e tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 8 sıra haroşa olana kadar ördüm. Ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi yönünü çevirip örmeden aldım. 5 ilmek örelim. 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra bir tane gizli artırma yapıyorum. Bu şekilde. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. Yine bu şekilde de artırma yapabilirsiniz. Bakın böyle de olur. Artırma yaptım. 5 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artırdığım ilmeği de haroşa örüyorum. 6. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Evet, bir ters ördük. Artırdığımız ilmek haroşa. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa örüp ters sıramı tamamladım.
Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa. 2, 3, 4, 5. Artırmamı yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir ters ördüm. Artırmadan sonra bir ters ördüm. Şimdi buradaki düz ilmeğimize modelimizi kuracağız. Şöyle ilmeğin iki ilmek arasına, ilmeğin içine değil, buradaki iki ilmek arasına, ilmeğin arkasına batıyorum. İlmek alıyorum. Şişimde tutup tekrar bu düz ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bu şekilde. Sonra bir ters ördüm. Bir artırdım. Kalan 5 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersindeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle çevirip 5 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane ters. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Artırdığımız ilmeği ters ördük. Bir düz ördüm. Burada ön yüzde desen yapmıştım. 2 ilmek olmuştu. İpimi öne alıp bu ikisini bir ters olarak örüyorum. Desenimin arkasında ikisini bir ters örüyorum. Bir düz ördüm. Artırdığım ilmeği ters ördüm. 5 haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Çevirdim. Modelimin ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi şöyle çevirip alıyorum ki kenarı güzel dursun. 5 ilmek haroşa. 2 oldu. 3, 4, 5. Artırma tamamlanana kadar hep 5 ilmekten sonra artırma yapacağız. Son 5 ilmekten önce artırma yapacağız yanlardan. Evet, 5 ilmek haroşadan sonra bir tane artırma yapıyorum. Buradaki düz ilmeğimize model kuracağız. İlk önce bakın bu ilmeğin arkasından buradan giriyorum, ilmek alıyorum ve tutuyorum. Bu sefer ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. Buradaki desenime tekrar desenimden sonrakine ilmeğin içine değil arkasına giriyorum. İlmek alıyorum ve ilmeğin içine girip tekrar ilmek alıyorum. Ve bir ters ördüm. Evet, buradaki düz ilmeğimize de yine desen yapıyoruz. İlmekten sonraki boşluğa yani arkasına batıp ilmek alıyorum. Tekrar ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Beş ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Tersindeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 5 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tane düz ördüm. 5 ilmek haroşadan sonra düz derken 6 tane haroşa diyelim arkadaşlar. Artırdığım ilmeğimi de haroşa ördüm. Burada 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Desenin arkasında ikisini bir ters örüyoruz. Bir düz ördüm.
2 ilmeğin ikisini bir ipimi öne alıp ters örüyorum. Desenimin arkasında ikisini bir ters örüyoruz. Bir düz, aralarda bir düz. Sırada yine desenimin arkasında, arka yüzünde ikisini bir ters örüyorum. Evet, artırdığım ilmeği de düz örüp ve kalan ilmeklerimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim, ön yüzdeyim. Desenimiz oluşuyor. Gördüğünüz gibi bir desen, desenlerin arası ters, ön yüzde. Arkasında da desenler ters, aradaki ilmekler düz oluyor. O şekilde anlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra mutlaka artırmamızı yapıyoruz. Burada ters ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Desen gördüğünüz gibi kendini belli ediyor. Bu ilmekten sonraki boşluğa batıp arkasına batıp ilmek alıyorum. Tutuyorum ve ilmeğin içine girip düz olarak örüyorum. Bir ters ördüm. Yine buradaki ilmeğime desen yapacağım. Altta yapıldığı için arkasına girip ilmek alıyorum. Bir de ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. Sırada desenim var. İlmeğin içine değil arkasından girip ilmek alıyorum. Bir de ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. 5 ilmekten önce, haroşadan önce bir tane artırmamı yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüp ön yüz sıramı tamamladım. Çevirdim. Yine ilk ilmeğimi şöyle çevirip örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5. Evet, bakın. Burada artırdığım ilmeği ters öreceğim. Onun öncesinde, onun sonrasındaki düz olduğu için onun ters olması lazım. Çünkü bir ters bir düz diye gitmesi lazım. Buna ön yüzden model kuracağız. Bir ters düzü düz örüyorum. Buradaki deseni ipimi öne alıp ikisini bir, iki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir düz, ipimi öne aldım, iki ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Bir düz, iki ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Bir düz, artırdığım ilmeği de ters örüp kalan haroşalarımı 5 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. Mantığı kavramışsınızdır artık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek haroşamı örüyorum ön yüzde. 5 ilmek haroşadan sonra artırmamızı yapıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz arkadaşlar. Artırmamı yaptım. Buradaki düz ilmeğime desen yapmam lazım. Şöyle ilmeğin arkasından buradan giriyorum. İlmek alıyorum. Bir de ilmeğin içine girip ilmek aldım. Bir ters ördüm. Yine ilmeğin buradaki deseni yapacağım. Arkasına girip ilmek aldım. Bırakmadan tekrar ilmeğin içine girip ilmek aldım. Ve bir ters ördüm. Yine desenimi yapıyorum. İlmeğin arkasındaki boşluğa şuraya giriyorum. İlmek alıyorum. Bırakmadan tutuyorum. Tekrar içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. Desenim için arkaya girip ilmek alıyorum. Tekrar yuvanın içine girip bu modeli bir patik yapmıştık bu modelden. Öyle hatırladım ben. Bir ters. O patik modelim de çok güzeldi. Çoktandır onu da paylaşmıyorum. Topluluk bölümünde. Evet, düz ilmeğiyle yine desen yapacağım.
Düz ilmeklerimiz desen oluyor. Ters ilmeklerimiz arada ara ilmek olacak. Evet, ön yüzde olduğum için artırma yapmam lazım. Bir tane artırma yapıyorum. 5 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldığım 5 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Burada bunu ters örmem lazım arkadaşlar. Çünkü düz örmem lazım. Desenimi ters öreceğim. Onun öncesindekini düz örmem lazım. Tersinde düz ördüm ve desenimin ilmeklerini ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir düz bir ters, o şekilde devam ediyor. O yüzden bir düz, iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 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 Evet, buradaki artırdığım ilmekte bunu ters ördüğüm için onun düz olması lazım. Yani haroşa diyelim arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi de haroşa örerek, yani düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi şöyle çevirip alıyorum. 5 ilmek haroşadan sonra 2 oldu. 3, 4, 5 artırmamızı yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Buradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Desenden önceki ters ilmeğimi ters ördüm. Desenimi yine aynı şekilde sonrasına batıp ilmek aldım, tutuyorum. Tekrar yuvanın içine, ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. Desen için ilmeğin sonrasındaki boşluğa batıp ilmek alıyorum ve ilmeğin içine girip bir ilmek daha alıyorum. Bir ters. Sıradakini yine desen yapıyorum. Boşluğa girip ilmek aldım. İlmeğin içine girip ilmek aldım. Bir ters. Yine desen yapıyorum. Buraya girip ilmek alıyorum ve yuvanın içine girip ilmek alıyorum. Bir ters. Yine desen yapıyorum. Sonrasına girip ilmek aldım. Bir de ilmeğin içine girip ilmek aldım. Ve bir ters. Artırmamı yapıyorum. Bu artırdığım düz olacak. Sonraki ön yüzde buna desen yapacağız. Arkadan da bunu ters olarak öreceğiz. Oradan anlayabilirsiniz. Haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çok uzattım, kusuruma bakmayın. Böyle çevirdim. Şöyle biraz da göstereyim buradan. İlk ilmeğimi örmeden aldığım haroşalarımı örüyorum. 4, 5. Artırdığımız ilmek ters olacak. Ters. Sonraki düz devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir ters bir düz. Bu şekilde düz ördüm. Buradaki desenin arkasını ikisini bir ters örüyorum. Bir düz, iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Desen arkadan ikisini bir ters örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Artırmalarımızı unutmayalım. Böyle ben size birazdan sayarak göstereceğim. Tamamlayacağım. Size ne kadar yapmanız gerektiğini birazdan söyleyeceğim. Ben tamamlayıp döneceğim. Artırmamı tamamladım arkadaşlar. Şişimde 53 tane ilmek oldu. Şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 52, 53 tane ilmeğim oldu. Bundan sonra 10 sıra haroşa olacak şekilde düz devam edeceğim. 53
tane ilmek olana kadar artırmanızı yapın. Sonrasında şöyle buraya bir işaret koyalım arkadaşlar. Şöyle düz devam edeceğimiz için yeri belli olsun. Buraya işaret koyuyorum. Artırma yapmayacağız. Şöyle haroşalarımı örüyorum. 4 5 ilmek haroşamı ördüm. Burada ters ilmeğim var. Ters ördüm. Yine desenime devam ediyorum. Artırma yapmıyorum. Artırma yapmıyoruz. Desenlerimizi yaparak devam edelim. Son 7 son 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet, şöyle göstereyim. Son tersimi de ördükten sonra kenarda 5 ilmeğim kaldı. Artırma yapmadım. Düz devam ettim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Aynı desenimizin arkasını aynı şekilde öreceğiz. Haroşalarımızı yine aynı şekilde öreceğiz. 3 4 5 ilmek haroşamı ördükten sonra bir düz desenimin arkasını ikisini bir ters örüyorum. Bir düz desenimin arkasını ters örüyorum. Evet, son 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 6 ilmek olana kadar ördüm. Buradaki düz ilmeğimi düz ördüm ve haroşa örerek ters sıramı tamamladım. Dediğim gibi artırma yapmayacağız. Desenlerimizde aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra haroşamız oluştu bile. 10 sıra düz olarak öreceğim ama ben size 5 sıra haroşa olsun o zaman göstereceğim arkadaşlar. Çünkü kime yapıyorsanız böyle burası ense kısmına gelecek. 5 sıra ördükten sonra burası da alın kısmının tam ortasına gelmesi lazım ki tam denk düşe arkadaşlar. Böyle kafasına olsun, kime yapıyorsanız kendinize mi çocuklarınıza mı tam ölçelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Dediğim gibi 5 sıra haroşa olsun. Sonrasını göstereceğim. Dediğim gibi işaretledikten sonra 3, 4, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi dediğim gibi burası ense kısmına gelecek. Burası da tam kafanın ortasına gelecek şekilde. Bakın arkadaşlar. Santim vermiyorum çünkü ipiniz kalın olur, ince olur. Eliniz sıkı olur, geniş olur. Ona göre bakın. Dediğim gibi burası enseye gelecek. Burası da kafanın tam ortasına gelecek ki alın kısmının ortasına gelecek ki tam yaptığınız kişiye denk düşsün. Eğer ki gelmediyse arkadaşlar birkaç sıra daha örebilirsiniz. Evet, benimki yeterli. Yine örgüme devam ediyorum. 5 sıra daha öreceğim. Yani toplamda 10 sıra düz devam ettikten sonra eksiltmeye başlayacağım. Evet, dediğim gibi 5 sıra haroşa daha düz devam edeceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 10 sıra işaretledikten sonra 3 6 9 10 sıra haroşa olacak şekilde düz devam ettim. Bundan sonra eksiltmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 5 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Sonrasında bir ters örüyorum. Modelime devam ediyorum yani. Desenimi yapıyorum. Bir ters. Modelimin desenine devam ediyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 3 6 7 ilmeğim kaldı. Buradaki ilk 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada da bir tane eksiltme yapmış oldum ve haroşalarımı örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinden hiçbir işlem yok. Sadece ön yüzde başta ve sonda eksiltme yapacağız.
artırma yaptığımız yerlerde eksiltmemizi yapacağız. 3, 5. Evet, burada bir ters, bir düz ilmeğimi ördükten sonra desenimin arkasına yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım, çevirdim. Kenar haroşalarımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve yine desenimi yapıyorum. Evet, bir ters örüyorum. Desenimi de bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar örelim. Yine eksiltme yapacağız. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Bu hemen buradaki ters olduğu için burada ikisini bir ters olarak örmek istiyorum ki güzel dursun. Şöyle. Ve kalan 5 haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. Tersinden de yine örgüme devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Buradakini düz örüyorum. Hemen desenin yanında olduğu için. Düz ördüm. Desenimin arkasını ters örüyorum. Evet, ters sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüze geldim. Eminim anladınız artık ne yaptığımızı. Şöyle başta 5 ilmekten sonra 5 ilmekten sonra şöyle sayalım. 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra eksiltme yapıyoruz. Çıkışta da 7 ilmek kalasıya 7 ilmek kalınca öndeki 2 ilmeğimizi eksiltiyoruz arkadaşlar. Şuna dikkat edin, bakın. Burada 2 ilmeğin ikisini bir öreceğimiz için buradaki düzü baz alın arkadaşlar. Buradaki ilmeğe yakın olanı düz ilmekse onu baz alın, çünkü tersinden düz örülecek. Tersinden şöyle ters örülecek. Evet, desenime devam ediyorum. Böyle bu şekilde başta ve sonda her ön yüzde eksiltmemizi yapacağız. 11 ilmek kalana kadar 11 ilmeğimiz kalana kadar eksiltmemizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Eksiltmemi tamamlamak üzereyim. 13 tane ilmeğim kaldı. Son eksiltmeyi de beraber yapalım istedim. Şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Kenar haroşalarımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bu ortada 3 ilmeğim var. Üçünü bir şöyle düz olarak ördüm. Tersinden de haroşa öreceğimiz için burası güzel duracak. Evet, 5 ilmekten sonra 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Yani 2 tane eksiltme yapmış oldum. Ve haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Eksiltmemizi bitirdik arkadaşlar. 8 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi tersinden haroşa yani düz örüyorum. Çevirdim. Evet, bakın bir sıra haroşamız oluştu bile. İlk başta olduğu gibi 8 sıra haroşa örelim arkadaşlar. Sonra dikimini göstereceğim. Evet, 8 sıra gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 8 sıra haroşa olacak şekilde ördüm.
Şimdi kesiyoruz. 2 ilmeğin ikisine bir ördüm. Onu sol şişime aktarıyorum ilmeğimi. İkisini bir örüyorum. Evet, ne sıkı ne geniş olsun. Ördüğümüz gibi keselim. Evet, kesip döneceğim. Evet, ipimi uzun bıraktım arkadaşlar. Kestikten sonra son ilmeğim kaldı. İğnemi, ipimi geçirdim. Son ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, şöyle dikeceğiz. İki ucu katladım. Ön yüzden dikeceğim. Şöyle. Evet, dış tellerini alarak dikeceğim. Ön yüzden diktiğim için. Böyle. Evet, açılma yapmasın. Evet, bu şekilde tamamen dikelim. İpimizi sıkılayalım. Keselim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şöyle çok hoş, çok güzel oldu. Böyle anlaşılmıyor ama size mankenden göstermek istiyorum arkadaşlar. Mankenimin kafasına geçireyim, öyle göstereyim size. Evet, görüntü pek güzel olmayacak ama o kadar gösterebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bere ya da bone olarak kullanabilirsiniz. Kızların saçı buradan hani böyle sarkar zaten. Böyle bu şekilde. Eminim çoğunuz da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu şekilde bere ve bone olarak kullanacaksınız. Şöyle aşağıya indireyim. Bu şekilde de hem maske diyelim arkadaşlar. Hem maske böyle soğuklarda çocuklar üşümesin diye. Hem maske aslında kulağı da kapatıyor ama mankenin farklı duruşu var o yüzden. Hem maske hem atkı diyelim arkadaşlar. Atkı da diyebiliriz. O şekilde kullanabilirsiniz. Ya da böyle boynunuza indirip boyunluk olarak şöyle göstereyim. Boyunluk olarak da kullanılabilir. Harika, hoş, çok hoş bir model. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız arkadaşlar. Arkası da böyle. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar kanalıma. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.